Herkese merhaba arkadaşlar. Sizleri 1993 yılına götürüyorum. Beyazlarda Kasparov, siyahlarda ise Short. Hazırsanız oyuna başlayalım. E4, E5, at F3, at C6, fil B5, İspanyol açılışı, A6, Murphy savunması, ata baskı uygulayan fili istedi, fil A4, at F6, E4'e baskı uyguluyor. Kısa rok, şah güvenliğini sağladı. Dolaylı yoldan E4'ü koruyor. At alır E4 yapılırsa D4, E alır D4 yapılırsa Kasparov kale E1 ile atı açmazı alacak. B5, önce fili ister. Fil B3, D5, atı desteklediğinde D alır E5. Kasparov verdiği piyonu geri alırdı. Nerede kalmıştık? Kısa rok, fil E7, E dikeyini kapatıyor. Fırsat verilirse önce B5 ile fili uzaklaştırıp ardından at alır E4 ile oyunun inisiyatifini ele geçirmeyi hedefliyor. Kale E1, E4'ü destekledi. B5, atı olan baskıyı sonlandırırken vezir kanadından alan kazanıyor. Fil B3, kısa rok, şahını güvenli konuma getirdi. A4, B5 hücum ediyor. A dikeyindeki açmazı kullanarak A alır B5 ile piyon kazanmak istedi. Fil B7, fili uzun çapraza yerleştirdi ve kale ile vezirin bağlantısını sağlayarak A dikeyindeki açmazı sonlandırdı. D3, filin çaprazını açarken E4'ü destekliyor. D6, E5'i desteklerken D7 karesinde yer açıyor. E5'in desteklenmesi C6 atının özgürleşmesi anlamına geliyor. At BD2. Burada İtalyan ve İspanyol açılışında sıkça gördüğümüz tipik bir at manevrası başlıyor. At önce F1 karesine, ardından E3 ya da G3 üzerinden F5 karesine yerleştirilmesi planlanıyor. At D7, F piyonunun dikeyini açarken at C5 ile file saldırmak istiyor. C3, C2 karesinde fili için yer açarken D4 sürüşünü destekliyor. At C5, A alır B5, tempo ile atı isteyerek geliyor. A alır B5, kale alır A8, fil alır A8, birer kale değişildi. Fil istek altında. Bu fil şah kanadı saldırısında kritik bir öneme sahip. Fil C2, fili C2 karesine saklıyor. Şimdilik çaprazı kapalı olsa da ileride D4, E5 sürüşleriyle bu fil canlandırılabilir. Fil F6, fili uzun çapraza yerleştirdi. B4, atı isteyerek tempo ile alan kazanıyor ve rakibinin B4 ile vezir kanadından atak oluşturmasını engelliyor. At E6, at F1. Kasparov at manevrasına devam ediyor. Fil B7, filin çaprazı kapalı ve etkisiz kaldı. Fil kendisine daha etkili bir çapraz arıyor. At E3, G6. G7 karesinde fili için yer açarken rakibinin atını F5 karesine yerleştirmesini engelliyor. Fil B3, fil daha etkili olabileceği çapraza yerleşiyor. Fil G7, fili G7 karesine saklıyor. At D5'in tempo ile gelmesini engelledi. G6 sürüşüyle şahın etrafındaki koyu renkli kareler zayıflatıldığı için bu fil şah savunmasında kritik öneme sahip. H4, Kasparov şah kanadından atak başlatıyor. Fil C8, fil kendisine daha etkili olabileceği bir çapraz buldu. H5, rakibinin şah kanadı piyonlarını parçalamak istiyor. G alır H5 ile piyon kazanmanın anlamı yok. Hem bu piyonu koruyabilmek mümkün olmayacak, hem de F5 kontrolü Kasparov'a geçecek. Şah H8, profilaktik hamle, şah G dikeyinden ayrılıyor. At D5, at merkez D5 karesine yerleşti. Kasparov H6 ile rakibinin fianchetto filini almak istiyor. G5, şah kanadındaki dikeyleri kapalı tutarken Kasparov'un H6 sürüşünü engelledi. Artık H6 yapılırsa fil alır H6 hamlesi var. At E3, at F5 karesine yerleşmek istiyor. At F4, ver H5'i. G3, atı istedi ve
G2 karesinde yer açtı. Devamında açılan H dikeyinden kalesiyle rakip şahı hedef alabilir. At alır H5. Burada short bir piyon kazanıyor gibi görünüyor ama bedel ağır. H dikeyini açıyor ve H dikeyini Kasparov'a karşı açıyorsanız bu artık bir avantaj değil. At F5. At fianchetto filini isterken Kasparov C1 filinin çaprazını açtı ve G5'i istiyor. Fil alır F5. Atın F5 karesine yerleşmesine izin verilemezdi. Short onu kırıyor ama bedel ağır. Fil çifti artık Kasparov'da. E alır F5. Vezir D7. Ver F5'i. Fil alır G5. Materyal sayısı eşitlendi. Short burada F5 almıyor. Ama alsaydı vezir alır F5. Fil D5. Ver atı. Örneğin at D8. Fil E7. Ver kaleyi. Bilgisayar burada kaliteyi bırak diyor ama short kale E8 ile devam ederse at H4. Ver veziri. Vezir D7. Fil alır D8 devamında Kasparov vezir alır H5 ile alet öne geçerdi. Kaldığımız yerden oyuna devam edelim. Fil alır G5. H6. Fili istedi. At H4. Vezirin çaprazını açtı. Atı istiyor. H alır G5 ile fil alınırsa vezir alır H5 devamında Kasparov'un kazanca giden bir saldırısı olurdu. At F6. Atı istekten çıkardı. Fil almak istiyor. Fil alır F6. H6'yı koruyan fili saptırmak istedi. Fil alır F6. Vezir H5. Ver H6'yı. Devamında kale E4. Kale G4. Mat temaları oluşturulabilir. Bu konumda fil G7 ile H6 savunulmak istenirse F6 sürüşünden sonra Kasparov'un kazanca giden bir saldırısı olurdu. Şah H7, at G2. At E4 devamında at G4 ile H6'ya olan baskıyı artırmak istiyor. At E7, at şah savunmasına yardıma geliyor ve short F5'i istedi. At E3, at G8, at fili ve H6'yı destekledi. D4, Kasparov E dikeyini açıp kalesini aktifleştirmek istiyor. E alır D4, C alır D4, E dikeyi açıldı. Fil alır D4, short bir piyon öne geçiyor ama at G4. Kalesinin dikeyini açıyor. İstek F6 sürüp fil C2 gelmek. Devamında at alır H6 ile oyunu bitirmek. Örneğin siyahlar burada C5 oynarsa F6, istek fil C2 gelmek. Fil alır F6 yapılırsa vezir alır H6. Mükemmel bir vezir fedası var. At alır H6 zorunlu. At alır F6. Çatal atıp veziri alır ve Kasparov alet önde kalırdı. Nerede kalmıştık? At G4. Şah G7. Short rakibinin F6 sürüşünü engelledi. Kasparov'dan mükemmel bir at fedası geliyor. At alır H6 çift ünlem. Bu at alınırsa at alır H6. Vezir G5. Şah H7. Fil C2. Kasparov tempoyla F6 sürüp vezir G7 ile mat etmek ister. Short F6 oynarsa Kasparov vezir G6 devamında atı alır ve kazanca giden bir saldırısı olurdu. Nerede kalmıştık? At alır H6, fil F6, G5 karesini kontrol ediyor. Kasparov fil alır F7 ile devam ediyor ve short oyunu terk ediyor. Kale alır F7 yapılırsa vezir G6, şah F8'e ya da H8'e kaçtığında vezir alır G8 ile mat var. Fil alır F7 hamlesine geri dönelim. Kasparov fil alır G8 devamında vezir G6 ile mata gitmek istiyor. Kasparov'un çok fazla tehdidi bulunuyor. Short'un bu tehditleri engelleyen bir hamlesi yok. Analizi beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere.